Selamlar dikiş sınıfından. Sınıfımızda bu sene birçok sayıda diktiğimiz astarlı astarsız uzun kısa kabanımızın bütün dikim aşamalarını sizlerle bu videoda paylaşacağız. Biraz uzun bir video oldu ama çok faydalı bilgiler bulacaksınız. Ben dikiş sınıfı Sibel hocanız. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Biz bu kabandan astarlı ve astarsız olmak üzere birçok diktik söylediğim gibi. Boynu da kendi tarzımıza göre, kumaşımıza göre uzattık veya kısalttık. Her kumaşta farklılık elbette ki gösterdi. Kalıbımız Burada dergisinin 2023 Ekim sayısından 40 beden, 42 beden ve 38 beden olarak çalıştık. Hepsinde de iyi sonuçlar aldık. 2 metre veya 2,5 metre civarında kumaş gidecektir. Bazı bedenlerde 3 metreyi bulacaktır. Tabii bu kumaşın tüy yönünün deseni ve çizgili olup olmamasına göre değişir. Dergideki modelimiz bu. Biz bu modeli ilk gördüğümüzde kenarına biye yapsak mı yapmasak mı diye çok düşünmüştük. Biyeli çalışmadık ama biyeli çalışmakta aklımızda. İlk bu modeli bizim kursiyerimiz Ebru bulmuştu. Evet, bu videoda da bize Mümine Hanım baştan sona eşlik edecek. Kendisine şimdiden çok teşekkür ediyorum ve Mümine Hanım'a alkışlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Dergide bütün kumaş özellikleri verilmiş. Hafif esnek bir kumaş olmasında fayda var. Kumaşımızın özelliğine göre tabii ki kumaşın kenarına, masanın kenarına gelecek şekilde yerleştirdik. Biz burada 20 santim kalıp boyunu kısalttık. Hem kumaşımızın metrajı o kadardı hem de tercihimiz o yöndeydi. Düz boy ipliklerine dikkat ederek şimdi Mümine kalıbı yerleştiriyor, etek boylarını ayarlıyor. Önde verdiğimiz uzunluğu veya kısaltmayı arkada da vermeyi lütfen unutmayınız. Şimdi 1 veya 1,5 santim dikiş payı vererek kesmemiz gerekiyor. Biz bunda kalıp üzerinde dikiş paylarımızı verdiğimiz için kalıptan kesiyoruz. Kenarına dikiş payı çizmedik. Siz dilerseniz kumaş üzerinde de çizebilirsiniz. Kalıplarımızı kestikten sonra gerekli işaretlerimizi alıyoruz. Nelerdi bu işaretler? Kol takma yeri, kol ortası, kol çıtı, düz boy iplik işareti. Varsa başka işaretleri mutlaka kalıptan kumaş üzerine geçiriyoruz. 2 omzu birleştirdik. Şimdi overlocklarını çektikten sonra tabii ki omuzları birleştirdikten sonra şöyle bir genel görüntüsüne manken üzerinde bakıyoruz. Omuzları diktikten sonra kolları taktık. Düşük kollu bir model ve hafif esnek bir kumaş olduğu için omuzlardan sonra kolları taktık. Eğer esnemeyen bir kumaş ise mutlaka yan dikişleri dikip kolları öyle takmanız gerekiyor. Şu aşamaya kadar her şey yolunda ilerledi. Tabii ki her aşamasında mutlaka kontrollerimizi yapıyoruz. Kol takarken iğnelerimizi dikey taktık. Teyelleyerek çalışmanızı öneriyorum. Acemiler özellikle teyellemeden asla makinede dikiş dikmesinler lütfen. 2 kolu diktikten sonra ve her aşamasında mutlaka ara ütümüzü yaparak ilerliyoruz. Bu videoyu sonuna kadar izleyenlerden de yorumlarını tabii ki yorumlara yazmasını çok istiyorum. Sonuna kadar izlemeniz de gerekiyor. Çünkü her aşamasını ince ince biz size anlattık. Kursiyerlerime de burada teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü onların emekleri sayesinde bu videolar çekiliyor. 2 klapamıza tela yapıştırdıktan sonra astar parçalarımızı telamıza dikmemiz gerekiyor. Burada Mümine tela yapıştırmayı unuttu. Şimdi birazdan telalarını yapıştıracak. Astar kısmını dikeceğiz şimdi. Gene dilerseniz klapaları mantoya dikip astarı klapaya da dikebilirsiniz ama biz bu yöntemi tercih ettik. Omuzları birleştiriyoruz. Gene astarda da 2 ayrı manto diktiğimizi düşünün bu aşamada. Çünkü hem astarda aynı işlemleri yapıyoruz hem de mantoda aynı işlemleri yapıyoruz. Biz bu çalışmada klapalarla astarları birleştirdik. Manto kaban oynatma listesinin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Farklı tekniklerde de çalıştığımız manto kabanlar var. Onları da izlemenizi öneriyorum. Biz bu videoda bu astarlama yöntemini sizlere anlatacağız.
astarın omuz dikişlerini birleştirdikten sonra elbette ki ara ütüsü yapılacak, kolları takılacak. Ve kumaşa uygun iğneyi, ipliği seçmek çok önemli. Biliyorsunuz ki astar daha ince bir kumaş olduğu için, manto kumaşı da daha kalın bir kumaş olduğu için iğne değiştirmeniz gerekebilir astarı dikerken. Astarımızın kontrollerini yapıyoruz. Kollarını takacağız şimdi. Bakınız, burada astarda biraz geniş olmasını tercih ediyoruz astarın. Astarı keserken dikiş payımız olduğu halde biz bir yarım santim bolluk yani dikiş payı vererek kestik. Çünkü astarlar kumaşla birleştiği zaman bazen çekme yapabiliyor ama çok bol yapacağım diye de fazla dikiş payı vermeyin. Bu sefer de sarkmalara neden olursunuz. Şimdi astarımızın bütün iplerini temizleyip ütüsünü yapmamız gerekiyor. Mantoyla astarı birleştirmeden önce hem mantodaki hem de astardaki bütün iplerin temizlenmesi, ütülerinin yapılması ve kontrol edilmesi çok önemli. Çünkü sonrasında karşımıza çıkacak herhangi bir aksilikle mantoyla astarı birbirinden ayırmak yani dikişimizi sökmek gerekir. Her söktüğümüz dikişte bize kumaşımızda zedelenmelere neden olacaktır. Aynı zamanda emek ve zaman kaybı yaratacaktır. Gördüğünüz üzere biz şimdi hem mantomuzun hem astarımızın tüm işlemlerini bitirdik. Şimdi arka yakanın arka ortasından birleştiriyor Mümine. Oraya da dikişi ikiye açarak ütüledikten sonra yakayı arka yakaya iğneleyecek ve dikişini tamamlayacak. Size uzun bir video olacağını söylemiştim ama hiçbir manto kısa sürede dikilmez. Lütfen izlediğiniz o 5 dakikalık hemen şöyle yaptım, hemen böyle kestim videolarına da aldanmayın. Siz teknik çalışın. Kol astarlamasını göstereceğiz şimdi size. İlk önce kol ağzını astarlıyoruz. Bunun da birkaç tekniği var. Dediğim gibi oynatma listelerindeki manto kaban dikim videolarına bakabilirsiniz. Biz bunda öpüştürme tekniği dediğimiz size şimdi gösterdiğim bu tekniği anlatacağız. Mantomuzu iç içe giydirdikten sonra yapmamız gerekiyor ve tabii iki kol ağzında eğriliklerini düzeltmemiz gerekiyor. Mantonun kolunu içine soktuktan sonra bir kumaş mandalı yardımıyla veya iğneyle nasıl kıvıracaksak öyle iğneliyoruz ve ağız ağza getirecek şekilde kol ağzını iğneleyerek kontrolümüzü yapıyoruz. Burada kursiyerlerim daha önce defalarca bu işlemi izlemiş olmalarına rağmen ve yapmış olmalarına rağmen bakınız yeniden izliyorlar ve öğreniyorlar. İzlemek çok önemlidir evet ama izlediklerinizi uygulamak çok daha önemlidir. İnsan kendi emeğidir. Ben bunu her videomda söylüyorum. Her defasında yaptığımız bir tekrar veya yaptığımız bir hatayı düzeltme bizim bu işi sonuna kadar profesyonelce öğrenmemize sağlayacaktır. Kol ağzı astar dikişini tamamladıktan sonra eğer astarımızda bolluklar varsa kontrolümüzü hafifçe böyle pili kırarak veya kumaşımızı hafifçe katlayarak yapabiliriz. Ama bizim kolumuzda şimdi öyle bir problem yaşanmadığı için yapmıyoruz. Görüntümüzün şu olması gerekiyor. Şimdi diğer kola geçiyoruz. Diğer kolda da kol ağzı kol ağzına gelecek şekilde. Onu kontrolünü yaptıktan sonra da kol ağzına çift taraflı tele yapıştırarak işlemi tamamlayabilirsiniz veya elde gizli dikişle tutturabilirsiniz. Şimdi kolu geçiriyorum elimle. Bakın tekrar ediyorum, kol altından iğneledim ve kol üstündeki çift sıra dikişi birbirine iğneliyorum ki kolum içinde dönmesin diye. Burada işlemi sizin için tekrar ediyorum. Kolu nasıl katlayacaksak ve dışarıdan nasıl görünecekse şayet o şekilde burada kolu alttan elimi geçirerek mandallıyorum. Burası pekiştirme süreci oluyor. Kolu söktük, yeniden yapıyoruz. Çünkü 2 kere gösterdiğimizde de iyice konu anlaşılmış ve öğrenilmiş oluyor. Bakın burada şimdi mandalı takıyorum. Çünkü ben böyle dikilmesini istiyorum. Yüzü yüzüne getirip diktiğinizde bazen kol yamulabiliyor. Kolun içinden elimizi sokarak avucumuzun içinde kol ağzını toplayacağız ve daha sonra avucumuzun içinde kol varken içinden geçireceğiz ve karşılıklı astarı çıkaracağız. Videoda da görmüş olduğunuz üzere.
Üst üste anlatıldığında bazen karmaşık gelebiliyor. İsteyenler için ayrıca sadece kol ağzı astarlama yaptığımız bir videomuz da var. İzleyebilirsiniz. Instagram sayfamda da bunlarla ilgili çok video var. Instagram'dan bana dikiş sınıfı olarak ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına bekliyorum. Farklı konularda da talepleriniz için tekrar yorumlar kısmına yazmanızı sizden rica ediyorum. Elini sokuyor, mümine buradan çıkarıyor ve kolu bu sefer o yapacak. Bizde tekrarlar bitmez hiç. Ben gösterdiğim halde bu tamam oldu, dikebilirim demedi. Tekrar geri söktük ve tekrar aynısını kendisini yaptı ki öğrenebilmesi için bunu tekrar etmesinin şart olduğunu artık benim kursiyerlerim biliyorlar ve hiçbir zaman sökmekten de üşenmiyorlar. Yeniden yapmaktan hiçbir zaman üşenmiyorlar. Kollarımızın görüntüsü bu şekilde olacak. Elini şimdi sokuyor. Diktikten sonra çeviriyor ve astar kolumuzu ütüleyerek kontrolümüzü yapıyoruz. Daha önce hiç palto, manto, ceket türü şeyler astarlamamış olanlar için son derece faydalı bilgiler bu videoda var. Söylediğim gibi yapanlar da farklı bir teknik uyguluyorlarsa ki var o tekniklerde elbette yorumlar kısmında onları da bize lütfen yazsınlar. Ütüsüz hali kol ağzımızın bu şekilde olacak. Elimizde hafifçe tutturabilirsiniz. Arkasından şerit terayla yapıştırabilirsiniz. Şuradaki şeye dikkat edin. Avucunun içine topladı ve kolu geri çekti. Ütü, tela ve gizli dikiş burada kol ağzımızı son derece profesyonel bir görünüme kavuşturacaktır. Herhalde bu videoda en çok kol ağzı astarlama kısmına vakit ayırmışız. Çünkü diğer astarlama kısmında benim okulda başka bir işim çıktığı için ben yetişemedim ama benim öğrencilerim aynı şekilde benim gibi video çekmeye çalışmışlar ve astarlama kısmını da gördüğünüz gibi anlatmaya çalışmışlar. Şimdi astarı yüzü yüzüne koyarak omuz dikişleri, arka ayak ortası, çıt işaretleri birbirine gelecek şekilde astarı tersinden iğneleyerek teyelleyecekler ve kontrollerini yapacaklar. Bakın burada çevire çevire arka ortasından sol tarafa, arka ortasından sağ tarafa olmak üzere etek ucu hariç iğneliyoruz. Aslında etek ucunu da iğneleyebiliriz. O da bir yöntem. Onunla ilgili videolar da var. Benim videolarımda açıklamalar kısmında var. Ama biz bu videoyu daha önce hiç dikmemiş olanlar için çektiğimizden dolayı size ilk önce biraz uzun olan fakat kolay olan yöntemi gösteriyoruz. Diğer yöntem bu işte biraz daha profesyonelleşmiş olanlar ve birkaç kez manto kaban astarlamış olanlar için daha kolay ve pratik oluyor. Çünkü elimiz buna alışmış oluyor. Bu aşamada da ben sizin iğneledikten sonra teyellemenizin altını hızlıca çiziyorum. Çok çok önemlidir. İğneledik ve kontrollerimizi yapıyoruz. Daha sonra makinalarımızı çekeceğiz. Makinaları çektikten sonra teyellerimizi sökerek fazlalık paylarımızı inceltip çıtlatmamız gereken yerlerde çıtlatarak, uçurmamız gereken yerlerde uçurarak fazla paylarımızı düzeltiyoruz ve kabanımızı yüzüne çevirip kontrollerimizi yapacağız. Bütün çıtlatma ve düzeltmeleri yaptıktan sonra Mümine burada kabanı şimdi yüzüne çevirecek ve ütüleyecek. Şöyle bir gözden geçiriyor, bakıyor. İki tarafın birbiriyle eşit olması, yakanın birbiriyle eşit olması, kaymaların olmaması burada çok önemli. Kontrol etmeniz gereken yerde tam olarak budur. İlk dikildiğinde ve ütülenmediğinde biraz gözünüzü korkutabilir. Ben bunu elimde şimdi nasıl toparlayacağım, nasıl yapacağım diyebilirsiniz. Ancak son derece kolay olduğunu size söylemek istiyorum. Önemli olan teknik olarak ütüledikten sonra payları düzeltmek, çıtlatmak ve tekrar çevirip ütülemektir. Makine çekeceğimiz yerde bütün hepsinin etrafı çekip işlemlerimizi tamamlayalım. Ütü bizim elimizin altında daima bir ütü vardır. Her zaman söylüyorum, terzinin ayıbını da ütü örter. Üstelik
aslında bizim ayıplarımızı örtmüyor. Yaptığımız işi daha güzel hale getirmemizi sağlıyor. Çünkü gerçekten söylüyorum, dikişi gösteren ütüdür. Hiçbir zaman bitsin de öyle ütülerim diye düşünmeyin. En yanlış düşünce de dikişte bitince ütülerim demektir. Bunu da lütfen hiçbir zaman unutmayın. Her aşamasında ütü. Tabii ki ütülerken de neye dikkat ediyoruz? Esnetmemeye, kalıbımızın şeklini bozmamaya. Çünkü bazen ütüyle elinizde giysiyi 2 beden, 3 beden büyütebiliyorsunuz. Esnetebiliyorsunuz ve yaka şeklini, kol şeklini bozabiliyorsunuz. Ütüyü çok bastırarak asla hiçbir zaman kumaş üzerine sürmeyeceksiniz ve düz boy ipini kaydırmadan ütüleyeceksiniz. Ben bunu her videomda defalarca söylüyorum ve videonun bu kısmını biraz gene uzun tuttuk. Çünkü astarlama biraz ayrıntı gerektiren bir işlemdir. Ütüledikten sonra tekrar çeviriyoruz. Şimdi klapada ve etek ucunda kaydırarak bir teyelleme işlemi yapmamız gerekiyor. O teyelleme işleminden sonra da bir ütü yapacağız. Kolları geçirirken tekrar avucumuza toplayarak geçiriyoruz ve burada bizim ara kontrol yapmamız gerekiyor. Hem ütü hem ara kontrol hem de bir prova işlemi daha almamız gerekiyor. Mümine bunu kızına dikiyor. Kızı 38 beden, kendisine dikmiyor. Kızı da yanımızda olmadığı için bütün mankenliğini Mümine'nin ben ve kursiyerler olarak yapıyoruz. Bakınız şimdi şöyle bir görüntü elde ettik. Önünden arkasından Mümine'nin yüzündeki ifadeyi de görüyorsunuz. Yaptığı işin güzelliğini beğenmek budur gerçekten. Hemen alıyorum, giyiyorum, bakıyorum. Siz benim yüzümdeki ifadeye ve mutluluğa da bakınız lütfen. Öğrencimin böyle bir işi başarmış olması beni son derece mutlu ediyor. Şimdi artık son işlemlerini yaparak mantomuzu bağlamak var. Ama biz burada ne unutmuşuz? Size şimdi onu söyleyeyim. Allah'tan astarın altını kapatmadan biz bunu fark ettik. Cepleri dikmemişiz. Torba cepti. Torba cebi de üstten aplike tekniğiyle dikecektik. Ama o aceleyle ve o videoyu çekmenin telaşıyla unutmuşuz. Birazdan Mümine ceplerini de dikecek. Burada dikişi klapaya doğru döndürüyoruz. Tam röver hattının birleşme noktasında da dışa doğru 1 milim, 2 milim, 3 milim, yarım santim olacak şekilde kaydırarak teyellememiz gerekiyor. Röver hattına işaret alıyorum Mümine. Bakınız şöyle bir yarım santime yakın verev teyelden elde teyelle tutturuyoruz. Mantomuz bitene kadar bu teyel kalacak ki şeklimiz yerine otursun. Burada gene içten birkaç yerinde gizli dikişle siz dikişi tutturabilirsiniz. Sıra geldi unuttuğumuz cep torbalarını dikmeye. Cep ağzına mutlaka tela yapıştırıyoruz. Tela yapıştırmamızın nedeni de cep ağzımız zamanla deforme olmasın ve esnemesin diye şeklini vererek tekrar bir ütüledi. Şimdi üstten spor dikiş yani çima dikişi dediğimiz dikişle ceplerini dikecek ve tekrar ütüleyecek. Bu kez de mantoyu Mümine'ye giydirdik. 38 beden bir manto ama 42-44 beden olan Mümine'ye de oldu gördüğünüz gibi. Burada klapanın etek ucunda 2,5 santimlik kıvırma kısmını çekmişler sağ olsunlar kursiyerlerim. Ancak tam çizim aşamasını çekmeyi unutmuşlar. Bu çizim aşaması da gene açıklamalar kısmına bıraktığım kız çocuk manto astarlama videosunda çok ayrıntılı şekilde anlattım. Orada var, izleyebilirsiniz. Gene de sağ olsunlar çok güzel. Bakın bu videoları ben çekmedim, onlar çekmişler. Ben o sırada başka bir yerdeydim. Etek ucundaki eğrilikleri düzelttikten sonra mantoyu çevirecek kadar bir açıklık bırakıp dikip çıtlatıp ütüleyip çevirdiler ve manken üzerindeki kontrollerini yapmışlar. Tabii o sırada ben geri geldim ve o kadar güzel bir sürprizle karşılaştım ki son derece mutlu oldum. Şimdi artık bunu bir üzerimizde görelim sırayla. Sizinle diktiğimiz diğer mantoları da şimdi paylaşacağım. Meltem bizim için giydi. Öğrencim 38 beden kendisi. 38 beden üzerinde duruşu bu. Ben de giydim. Ben de 40-42 beden giyiyorum. Genel olarak değişiyor. Benim üzerimde de gayet güzel oldu. Aslında oversize bir model diyebiliriz bu modele.
Bütün kursiyerlerim neredeyse dikti. Ben de kendime diktim. Bakın bu benim üzerimdeki görüntüsü. Krem olan Meltem'in kendisine diktiği kaban. O da 38 beden. O da astarladı. Aynı dikim aşamalarıyla yapıldı. Hiçbir farkı yok ikisinin birbirinden. 38 beden krem mantoyu ben de giydim gördüğünüz gibi. Hem 38 beden hem 42 beden iki kadın üzerindeki farkı şu an görüyorsunuz. Hemen hemen neredeyse aynı. Bu da Meltem'in kendisine diktiği teddy kumaştan bir kaban oldu. Bu da son derece şık oldu. Siz buna dikişten açılan gizli cepte yapabilirsiniz. Dilerseniz tabii ki fileto cepte çalışabilirsiniz. Çok beğendiğimiz için Mümine'yi alkışlamak için sahneye çağırdık ve alkışlarımızla Mümine'ye teşekkürümüzü ediyoruz. Diğer videolarda da şimdi Ebru'nun ve benim kendime diktiğimiz kabanları göreceksiniz. O kabanlarda da aynı kalıbı kullandık. Ben sadece boynu daha kısa yaptım. Bakınız farklı bir kumaş kullandım. Burada keçe kumaş kullandım. 2 metreye yakın kumaş gitti buna da. Bunu astarlamadık. Mevsimlik bir ceket yapmıştım. Videonun başında da Ebru'nun diktikleriyle birlikte paylaşmıştık. Abone olmayı lütfen unutmayın. Dikiş sınıfında kalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dikiş sınıfından sevgiler herkese. Hoşça kalın.